Merhabalar, ben Mel. Merhabalar, ben Serap. Adem ve Havva'dan bu yana adlı programımızda da bu hafta karşınızdayız. Evet, yeni sorular, yeni kapışmalar. Hazır mıyız? Evet, yine hiç birbirimizi kızdıracak, kenara sıkıştıracak sorularla ve içeriklerle huzurlarınıza geliyoruz. Bu hafta çarşamba günü saygıdeğer takipçimizlerden birine bu anı yastığımızı paylaştık. Sizler de her son bölümün altına değerli önerilerinizi, yorumlarınızı bize paylaşarak çarşamba günleri yapacağımız çekilişle siz de bu anı yastığına sahip olabilirsiniz. Sezon bitene kadar bunu gerçekleştiriyoruz. Başlayalım o zaman. Tamam, başlayalım. İyi seyirler. İyi seyirler. Erkekler kendine söylenenlerin doğru mu yoksa yalan mı olduğu ikilemine çok düşermiş. Mesela bir kadın ilişkiden yeni çıktım, bir süre kimseyle görüşmeyi düşünmüyorum demesi aslında seni reddetmenin kibar bir yolu. Öyle mi? Yani yalan. Ha, Ama ben kabul erkeklerin- ediyorum. Kabul ediyorum ben zaten. Ama erkeklerin çoğu buna inanıyor. Sence erkeklerin bir kadın tarafından söylenen en çok düştüğü yalan nedir? Başım ağrıyor. Işıkları kapatsak olur mu? Korkuyormuşum. Evet abi, biz o kadar çok düşünmeyiz. Bir de yani o kadar kadınlar ya şimdi şey değil. Bir önceki bölümlerde de benzer konularla böyle çelişen şeyler vardı, sorunlar güzel olmuş. Şimdi yalan demeyelim. Beyaz yalan, bir sürü yalan türü var. Hatta bir yalan testi de yapmıştım ben geçtiğimiz bölümlerde. Şey olabilir. Yani sosyal manipülasyon, sosyal yalanlar dediğimiz sosyal dil dökme, yani çerçeve içerisinde kişinin kendi görüş ve düşüncesini karşı tarafı yıldırmadan, üzmeden, çarptırarak söyledikleri sözcükler var. Tamam, İfade beyaz eder. yalan dediğimiz bir yalan ama sonuçta yalan değişmiyor. Yalan yalandır. İşte yani ligati şekilde ben ifade etmeye gayret ediyorum. Yani tabii ki karşı taraf şimdi ya olabilir, çünkü yani ben mesela kendi namıma söyleyeyim, bir adım olarak kendi şey içerisinde. Biri bana gelip de bir ilişkiden çıktığım bir şeye gittiniz. Zaten hani biliyorumdur, arkadaşımdır, dostumdur, bilmem nedir ya da işte bir yeni başlıyoruzdur. Kendisi bir böyle bir sıcaklık, yakınlık hissetmişizdir. Sonra demiştir ki ben böyle bir ilişkiden çıktım. Bir dürüstlükle bana anlatmış, kendi özelinde paylaşmış. Ben de saygı duymak düşer yani burada bana. Kırmak veya da evet, belki beni yeni tanıdığı için belki benim kırılmayacağımı bilmez. Ama bunu herkesi de yapamazsın ki dürüst olma. Ben bunu bu şekilde karşılarım. Yani bana aslında böyle değilmiş de ilişkiden uzakmış da böyle dermiş. Yani insanların şimdi bir konu vardır, anlatmak istediğin, karşı tarafa vermek istediğin bir mesaj vardır. Bunu açık açık da söyleyebilirsin. Çok böyle uzatarak böyle afyon üstünden de söyleyebilirsin. Direkt de söyleyebilirsin. Yani ben bu karşı taraftaki yalan söylüyormuş diye karşı tarafı irdelemem ya da ona göre bir not söylemem. Kibarlık derim, bilmem ne derim, laf ebeliği yapıyor derim. Geçerim yani. Ama tabii ki kadınlar bunu gerçekten erkeklere göre uzman, yani master, sanat eseri şeklinde yapıyorlar. Görüyoruz işte, yaptığımız o bilimsel testte de gördük. Yani o kadar incik cincik güzel ayrıntılar veriyor ki. Yani çünkü yalan, baktığın zaman çat diye söylenen yalan, bu kadar ayrıntı beklemezsin. Zaten kısa süre içerisinde bu kadar ayrıntı veren de başka bir sanat seviyesine çıkıyor. Dediğim gibi hani çünkü tabiat için çerçeve içerisinde baktığımız zaman Adem'in böyle bir potansiyel ortamı yok ki devamlı bir yalan söylesin, devamlı gelişsin. Ama Havva'nın tarafından baktığımız zaman Havva mesela, biz erkeklerde o kadar çok birbirleriyle çekişip otoriter bir bölge sahibi olma durumu yok. Biz tek başına bir erkek grubu aynı grup içerisinde yaşayabiliriz. Tabiatta da görüyoruz. Aynı grup içerisinde. Ki bak, gerçekten tabiatta hüküm süren hayvan gruplarının içerisinde hepsi aslında dişilerdir. Kurtlarda görüyorsun, diğer benzer hayvanlarda görüyorsun. Dişiler, aslanlarda da görüyorsun. Biz süs. Yani kaba kuvvet gerektirdiği zaman, avlanmak gerektirdiği zaman sağ çıkan grubuz. Kendi içimizde de, modern hayatın içerisinde insanlığın Homo sapiens'in gelişimi içerisinde de bunu görüyoruz. O yüzden de bizde o dediğin yalan kısmı gelişmiyor. O yüzden de biz gördüğümüzü veya duyduğumuzu kabul ediyoruz. Bir Havva'nın da bana bu tarzda söylediğini ben de kabul ediyorum. Yani başım ağrıyor. Ağrıyordur. Ağrı kesici vereyim. Ağrı kesici kullanmıyorum. Biliyor musun? Bende şey yapıyor. Ne yapıyor? Ağrıyı kesiyor.
Tamam diyorum. Anlamadı. Zaten onun için vermemiş miydim ben ya falan diye gidiyorum. Yani benim en güzel bomba başka sana söyleyebileceğim. Ya yalanın zaten Havva'nın şeyidir ya. Yakalarsan yalan olduğunu anlarsın. Yakalayamazsan yalan olduğunu anlamazsın ki. Çoğu zaman Demek da ki benim yakalayamıyorsunuz. Havvalarım hayatıma giren Havvalar. Perfecto. Hiçbirininkini yakalayamamışsın galiba. Baş ağrısı değil mi işte? Peki o zaman. Aa dur onu ben diyordum lan. O senin lafın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yeni nesil ilişkilerde fazla ilgi artık bir taktik haline geldi. İlk günlerde övgülerin ardı arkası kesilmiyor ama kısa süre sonra da mesajlar azalıyor, ilgi bir anda ortadan yok oluyor ve duygu bitiyor en azından. Karşı taraf için bu şekilde ifade ediliyor. Bu durumun da bir adı var hatta. Love bombing. Türkçe karşılığı ise sevgi, aşırı sevgi veya tutku, aşk bombardımanı olarak ifade ediyoruz. Yani daha ilişkinin başında birinci günü, ikinci günü derken bir anda sanki böyle bir 5 yıllık bir birlikteliğimizin mıç mıç bir şıp sevdisi gibi bir ortamdan bahsediyoruz. Bir anda buna giriyoruz. Şimdi karşıdaki kişi kontrol etmek için aşırı iltifat, ilgi ve şefkat göstermeyi içeren bir duygusal manipülasyon tekniği olarak lügatta yerini bulmuş bir eylem ifade edeyim. Aynı zamanda bir psikolojik ve duygusal taciz biçimi şeklinde de artık ifade edilen bir durum. Love bombing. Şimdi günümüzde de baktığımız zaman bu tarzda bir tabii ki iki tarafta da görüyoruz. Hem Adem cephesinde de olabiliyor, bir Havva cephesinde de. Benim aslında Ademler için bir açıklayıcı bir şeyim var. Ama aslında tam tanıma uyan yani love bombing denilen çoğunlukla Havvaların uyguladığını görüyoruz. Ben de ilk önce şunu sormak istiyorum. Yani neden Havvalar love bombing'e ihtiyaç duyuyor? Neden uyguluyorlar? Sence Yani- bunun şeyi nedir? Bence tamamıyla kendine bağlama hissiyatı. Yani erkeği manipüle etmesinin ve bu kadar sevgi göstermesinin sebebi bak bende bunlar var, fragmanları gösteriyor. Bende bunlar var. Eğer gelirsen bunları hep yaşarsın falan filan deyip ön gösterim yapıyor. Ama aslında bütün filmin bütün özel hikayesi orada bitiyor. Bir anda da sonra da şekilde bir şey oluyor, ilgisini fragmanlarda kaybediyor. bütün özel sahneleri veriyor zaten yani. Hepsi o kadar zaten. Daha fazlası yok. Anacığım bizim zaten Ademlere de hani böyle bir aslında aşırıya kaçmana gerek yok. Zaten hani yokluğun içerisindeyiz. Varlık içinde de yokluk yaşayabiliyoruz. Biz merak etme hani sadece bir ilişkisel anlamda şeyden de bahsetmiyorum yani. Bazen bazı ilişkileriniz oluyor ki bir sonraki ilişkinizde oğlum bu ilişki ise demek ki önceki ilişki değilmiş diyorsun. Yani günün sonunda biz bir Havva'nın bir güzel gülümsemesine bir şöyle bir göz kırpmasına geçtim onu. Bazen sadece gelip yanımıza konuşma cesareti gösteren Havva'larla biz tamam biz verdik o an canımızı verdik ya koruruz seni yani. Ha, biz orada canımızı veririz. Biz böyle bir Adem şeyinde olduğumuz için yani çok böyle bir lağbanlıktan sonra çok fazla uçurumdan aşağı düşüyoruz yani. Bildiğim böyle dipsiz bir uçurumdan düşermiş gibi oluyoruz. Peki şöyle bir şey daha söyleyeyim bu sorunun devamı olarak ifade edeyim, geliştireyim sana soruyu. Şimdi bu love bombing peki sence uygulayan kişilerde genel olarak ifade söylüyorum. Sence bu manipülasyon, karşı tarafı manipülasyon etmenin verdiği bir haz mı? Yani bir tanrıcılık oyunu mu? Yani her şeye müdahale etmek ve kontrol etmenin verdiği o haz mıdır sence? Yoksa gerçekten de karşı taraf bir anlık böyle bir sevgi ve tutku, bir aşk, ilgi bunu gerçekten içsel olarak hissediyor da sonra mı bir anda bunu yitiriyor? Ya aslında kişiden kişiye de mutlaka değişiyordur Muhtemelen, ama ben de katılıyorum. büyük olasılık her ikisi de vardır diye düşünüyorum ama ilki daha çok seçenek. Yani Tanrıcılık evet, oyunu biz bir kadınlar kontrol etmeyi, yönetmeyi seviyoruz. Yani kimse bunu kusura Aslında bakmasın, bütün inkar insanlar etmesin. sever yani. Evet, bütün insanlar sever kontrol etmeyi, yönetmeyi, bir şeylere hakim olmayı ve kontrolün sende olduğunu bilmeyi seviyoruz. Bunun Ve bu en hazzı. büyük sebeplerinden tabii ki en büyük sebeplerinden biri de yaşadığımız öğretilmiş gerçekler. Yani çünkü neden? Kadın evi çekip çevirir, kadın her şeye Belirli bir sınırın bir yöneticisi, kralı yani. O alanın sahibidir. Kralı, evet. Boşuna demiyorlar ilişkilerde İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, erkekler için Dışişleri Bakanı derken kadınlar için de İçişleri Bakanı derler. O evin hakimiyeti ondadır.
Evin hakimiyeti ondaysa eşin hakimiyeti de onda olmalıdır. Hmm. Bu psikolojik öğretilmiş gerçek. Artık birçok belki de şöyle güzel bir şey de denedi. Şimdi sen yaparken düşünüyorum ben de. Şimdi artık baktığımız zaman son 100 yıl içerisinde artık her ilişkinin evliliğe dönme yüzdesi geçtiğimiz her yılda düşüyor. Hatta Evet. var olan evlilikler de daha çabuk bozuluyor. 1-2 yıl içerisinde çok kolaylıkla ayrılabiliyor. Şimdi evlilik müessesesinden bahsediyoruz. Biz de biliyorsun inanç olarak olarak da millet ve örf ve adet olarak da kutsal bir şeydir. Bunun bir alt basamağı da ilişkinin ön kısmıdır. Yani biz sevgililik kısmı dediğimiz, sonraki kısım nişanlılık süresi dediğimiz o yıllarda insanlar artık buradan zaten. Artık sanki evlilik zamanındaki deneyimler artık çok daha düştü. Hızlandırılmış. Teknoloji ilerliyor. Hayat hızlanıyor. Ne kadar bize yavaşlıyormuş gibi. Bunun da hızlanmanın çerçevesi içerisinde aslında dediğin gibi evlilik kısımlarında göreceğimiz şeyleri artık biz ilişkinin en başında görüyoruz. Bunun da yani o demek istediğin vardır mutlaka. demek istediğin evlilikteki o kral kraliçe şeyini daha ilişkinin birinci basamağında görüyor ilk günü. Biraz çok hızlı ama. Yani işte bir de hele belirli bir yaşa geldikten sonra vakit daralıyor. Yani ben seninle flörte çıkacağım ve seninle hayat kuracağım ya da işte ileriye dönük bir şey yaşayacağım, yaşamayacağım, kaç gün yaşayacağım, ne olacak, ne bitecek, benim geleceğime ne kadar katkım var, bana ne kadar katkım var. Ya artık hani randevular bile hızlanmaya başladı ya. Adam kalkıp ya da kadın kalkıp ikisi de karşılıklı olarak şunun hesabını yapıyorlar. Oturuyorlar. Ön CV veriyorlar Ön birbirlerine. CV, evet yani ilişkini 5 yıl sonra kendini Best nerede of the Mert. görüyorsun? Best of the Mert. Bak ben senden önce neler. Skeçleri bile yapılmaya başladı yani. Evet. Hani bayağı Aslında sosyal medya da bu değil mi? Aslında Evet. bir nevi işte sen gir benim sosyal medyama bir önceki görsel CV işte. Evet. Görsel CV bir yana. O yüzden de şişiriyoruz da biz işte bu da. tabii canım. bir Senle de. görünen var, bir gerçekte olan var hayatım. Yani işte biz artık gerçekliği komple artık bıraktık. Yani bayağı bildiğin yalanlığın içerisindeki yalan girdabında bir kendi kişiliklerimizi belirliyoruz ve var olmayan kişiliklerimizi yaşıyoruz. Yani hayalimizdeki. Eğleniyoruz be. Bence eğlenmiyoruz. Gerçek real daha iyi olur. Bunu sonra kitabımda konuşuruz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Rica cevap, ederim. güzel bir ilerleme oldu. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Senin yaptığın ya da duyduğun Adem cephesinden en komik gaf nedir? Aslında şöyle, bizzat benim değil ama bir yakın bir arkadaşımın bir şeyi var. Sen sorunca aklıma en absürt aslında o geliyor. Ben de sosyal medyadan görüyorum. Arkadaşım yurt dışında yaşıyor. Eşi ve baldızı ikizler ama çift yumurta ikizleri ama hani yetiştirilmelerinden dolayı da ya biraz farkları var aslında dikkat ettiğin zaman. Ama böyle ilk kaba gözde anlayamıyorsun. Benim arkadaşım bu bizim ortak arkadaşımıza düğününe gidiyor. Ben katılamamıştım. İşte daha doğrusu evlilik şeyleri içerisinde yabancı olduğu için eşi de yabancı bu arada. O yüzden hani bizimki gibi bir düğün gibi değil de daha çok böyle aile yemeği gibi bir şey düşünün. Arkadaşım onu anlattı sonra döndüğü zaman. Tabii böyle şimdi bizde nedir? Bizde düğünde evleneceğin kim bir gelinlik giyer. Zaten bellidir. En fazla onun yanında da hadi birileri vardır şeyler. Şimdi bu tabii aile içinde öyle böyle şatafatlı bir düğün değil de normal güzel bir tuvalet, bir elbise şey yapı. Şimdi ikisinde de benzer de bir şeyler giymişler kardeşler. Abi diyor ben şimdi arkadaşıma şey yapıyoruz diyor. Tebrik ediyoruz diyor. Yengeyi tebrik edeceğim diyor. Her ikisini her gördüğümde tebrik ediyorum. Ama muhtemelen bunlardan bir tanesi diyor baldız diyor. Arkadaşımın baldızı. Şimdi ben diyor şey yapamıyorum diyor. Hangisi Baldızımı gerçek? Tebrik ettim. yengeyi Kimi tebrik ettim. cümleyi şeye de getiremiyorum diyor. Mesut olun gibi hani mutlu ne güzel. Devamlı da hani bizdeki gibi hani böyle bir gelin damat yan yana durur. Bunları bir ayırt edersin karışmaz. Abi grup içerisinde yemek alanında gezindikçe böyle diyor. Ben devamlı kaçırıyorum diyor. Arkadaşımızı şey yapıyoruz diyor. Mustafa kulakları çınlasın. Mustafa'ya gidiyormuş. Eşin hangisi? Bu diyormuş tamam mı?
Allah'tan diyor ne koyduysa diyor VPS mi takip cihazı mı koydu o karıştırmıyor ben diyor karıştırıyorum. Şimdi göz ucuyla takip ediyorum diyor. Göz ucuyla takip ediyorum. Abi bir kalabalıkta bir şey oluyor diyor. Yine karışıyor diyor. Ya bir şey demem. İyi ki evlendiniz. Mutluluklar dilerim diyemedim. Sadece dediğim şey ya çok harika bir geceydi öyle değil mi ya? Vallahi her şey için teşekkür ederiz diyor. Tek söylediğim net cümle bu diyor bütün bir gece boyunca diyor. Yani Enteresan olmuş. pek belki gaflet değil ama yani bir durumda bu da yani benim dediğim vardır tabii ki. Çok belki efektif cevaplayamadım ama Ya, çıkabilecek şey bu. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sabrınız. Rica ederim. Partnerinin erkek arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına seyahatine çıkmasına izin verir misin? Adamına göre değişiyor. Ya Grubuna göre değişiyor. O arkadaşların kim Grup olduğuna var, bağlı. grup var. Yani gerçekten o arkadaşların kim olduğuna bağlı. Yani birkaç isim var. Onlarla hiç sorun yok. Tabii ki veririm. Ama şimdi mesela Nasıl? benim namıma bakarsan Senin namına bakarsan tehlikeli zaten olan tehlikeli tek olan bir benim varım zaten yani. Tehlikenin grup lideri zaten. Ya şimdi şöyle bir durum var. Diğerlerinin eşleri düşünebilir falan diye. Yani Yok ya çok senin masumum ya. Tehlikenin zaten farkındayım. Ondan yana sıkıntı yok. Mangala gideceğiz Ben ya. seni biliyorum. Ben aldığım malı biliyorum. Ondan yana Amsterdam'a sıkıntı yok. mangala gideceğiz. Ama senin gideceğin arkadaşlar seni frenleyebilir ya da seni daha uç noktaya ilerletebilir. Ben hani küçükken evden Sıkıntı bu noktada başlıyor. Seni frenleyebilen birileri ise iyi, dengeli gidersiniz. Sıkıntı yok. Ama seni frenlemeyecek, seni açacak birileri varsa eyvah eyvah. sen geçmişler olsun. beni hayatımdaki erkeklerde beni açacak erkeği buldun mu sen? Şimdi şöyle bir şey küçükken de şimdi yani küçük dedin yine teenage yine 15-16 yaşlarımızda şeye çıkarken annem güzel annem benim öpüyoruz buradan der ki evladım dikkat et. Hani kötü arkadaşlar var, insanları bir yoldan çıkarıyorlar, şey yapıyorlar falan. Ben de evden çıkarken hep şunu derdim. Anne korkma, grubun en kötüsü benim dedi. Yoldan çıkaracak kişi benim. Benim de sınırlarımı biliyorsun zaten dedi. Gönlünü rahat tut dedi yani. Çoğunlukla bu işi yapan benim dedi. İnsanın gerçekten öyle bir durum olunca. Potansiyelimiz var. Buradan Almanya'da sevgili kuzenim Koray'a da selamlarımı iletiyorum. Yani biz bir normal muhteşem ikili başımızdan altından çıkacak bir zamanımız vardı böyle teenage zamanlarımızda. Birbirimize hani şey yaparız, gaza getiririz. Ama bizim gaza getirdiğimizde ne ki? Yani şey yapıyoruz. Yemek yemişiz. Gidiyoruz başka bir yerde gel burada da yemek yiyelim mi? Burada da yemek yiyelim içelim mi? Falan filan yapıyoruz yani. Duyarsam söylerim. Bu Hayatımız ikili böyle. bir araya gelirse ortalık karışır. Hiç Ama gerek yok. şöyle şimdi yani sevgili kuzenim de kardeşim de yani benim yani münasip bir insan yani. Onun ama ya yok kendi haline bırak. Adam gerçekten hiç şey yapmaz ya. Çok Durur tatlı, orada. Çok. Ama bir araya geldik mi ateş Şimdi barut. bak, Allah var. Çok severim kendisini. Ateş Dünya barut. tatlısı. Ama çocuk bak şimdi gidiyor muzlum diyecektim ya. Muzlum içine gidiyor. Geliyor evine gidiyor. Yaşıyor yani adam. Ne zaman gezeceksin diyor. Bak geleceğim. Sen gel buraya. Eyvah eyvah. Seviyoruz seni. Buradan buna bağlıyormuş bugün. Bu haftaki sorularım bitti. Şimdi test zamanı. Benim bu haftası bu arada testim yok. Bu hafta normal klasik sorularla devam ediyorum. Ben de böyle bir Şaşırtıcı. değişiklik yani. Şaşırtıcı evet. Evet. Beklemiyorum Evet bunu. buyurun sabırsızlıkla bekliyoruz. Testi testimize. yapmadan önce sana boş bir kağıt vereceğim. Hayret önceden düşünme yok, bilinçaltı dediniz. Bunlar bilmem ne. yine var. Resim. resme geleceğim. Bu sefer soruyu soracaksın. Aklına geleni çiz falan. Çiziyorum. Yok, Buyurun. öyle bir şey de değil. Ne yapacağız? Yine bilinçaltı testi bir çeşit. Yine Bilinçaltımızdan oynuyorlar ya. Vallahi bu havalar bilinçaltımızla oynuyor. sana Evet. 4 tane soru soracağım. Bu Evet. 4 soruya Çok zor değildir şu an. vereceğin cevapları not alacaksın. Şıklar yok. Test değil yani aslında. Bir çeşit farklı bir test Oho yani. çok yanlış adama sordum bence. Yazarım ben burada yine inşallah programın süresi yeter. Evet. Cevaplarını daha sonra sonuç ve neden niçin ilişkilerini en son anlatıyor olacağım. Çok merak ediyorum. Gerçekten benim verdiğim Başlangıçta burada... hiçbir tiyo vermemem gerekiyor. Tamam. Yani ne testine girdiğimiz de belli değil. Anlayacağız. testin Sonunda her şey anlaşılacak. Buyurun. Hazır mısınız? Hazırım.
Gece geç saatlerde taksi bulmak her zaman zor olur. Bazen de mümkün olmayabilir. Yine bir gece taksiye el ettiniz ama durmadı. Sizi görmezden gelerek giden kaçıncı taksi bu? Evet. Cevabınızı yazdınız mı? Evet. Soru 2. Ve sonunda bir tanesini durdurmayı başardınız. Taksiye bindiniz. Şoföre ne söylersiniz? Evet. Soru 3. Taksi şoförü nasıl birine benziyordu? Detaylı tarif eder misiniz? Soru 4. Gideceğiniz yeri söylediniz. Buna rağmen bir baktınız ki bir süre sonra şoför sizi normalden çok farklı bir güzergahtan götürüyor. Ne yaparsınız? Evet. Evet. Birinci soruya verdiğiniz cevap aldatma ihtimalinizi ortaya koyuyor. Yani sayı arttıkça ihtimal azalıyor. Sayı ne kadar küçükse ihtimal de o kadar yükseliyor. Nasıl? Bir Kaç dakika. taksi geçti? Bir şey soracağım. Bu test bizi neyimizi ölçüyor ya? Aldatma eylemi. Ya. 10 mu? 5 mi? 5. 5. Ama büyüdükçe Yani sayı yükseldikçe aldatma aldatmıyorsun. ihtimaliniz azalıyor. Ama ne ama kıstas ne mesela? Bilinçaltı işte. Hani Hayır. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani bunun grafiği ne? Neye göre? 1 ile 100 arasında mı? 1 ile 100 10 arasında. arası. 1 ile Yani 10 1 arasında. ile 10 arasında. Ha, onu da mesela öğrenelim. 1 ile 100 arasında 5 demişim, anasını satayım. Allah Allah. 1 ile 10 arasında 10 ihtimal %50. artık 0 oluyor. 10 da artık az. Ha. Vay be. %50. %50 ihtimalim var aldatmak için. Düşmüşüz Yarı ya. yarıya. Ay, vallahi düşmüşüz yani, iyi hadi. Hı. İkinci soru. Durdurmayı başardın, taksiye bindi. Şoföre ne söylersin? Bu noktada söylediğiniz söz de aldatma esnasında ihanet partnerinize söylediğiniz cümle. Ay, çok saçma bir şey oluyor ki oğlum. Bir dakika. Aldattığım partnerime söylüyorum. Evet. Gideceğim yeri. Gidiyorum ben. Gideceğim yeri söylerim, taksiciye binerim. Binerim. İyi Hani akşamlar. Tamam, aslında Ama- bu şöyle oluyor. Bunun yorumu da şu olabilir. He. Yani Hadi ben gidiyorum. Yok. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sen bunu mesela beni aldatıyorsun. Evet. Beni kimle aldatıyorsun? Ona söyleyeceğin cümle. İhaneti yaptığın kişiye değil. İhanet eylemini gerçekleştirdiğin Ha, kişiye. kimle ihanet ediyorsam ona mı söylediğim Evet. laf mı? Ama biz öyle anlamadık ki, sen söylediler. Yani ben o zaman öyle anladım. Yanlış Tamam. anlattım o zaman. Yani sen metresine söylediğin cümle değil. Geceliğime söyleyeyim. Metres de oğlum, metres de bir ilişki. O da bir alt ilişki seviye. Metreslik Tamam. ilişki değil, ben de öyle düşünmüyorum. Tamam. Metreslikle ya. Günlük ilişkin diyelim. Gecelik. Gecelik. Sen de ne kadar gündüz her şey olsun istiyorsun ya. Ne olsun istiyorsun abi? Ben gidiyorum dedim işte ona yani. Hadi benim işim bitti. Eyvallah. Görüşürüz. Yani o da Kanka- şey olabilir işte. Yani tek gecelik. Daha fazla uzamam. Kanka ben gidiyorum, evden beklerler. Evet. Evet. Üçüncü soruya verdiğin cevap. Yani Evet. taksici nasıl birine benziyordu? Bu soruya verdiğiniz cevap da aldatma için aklınızı çelebilecek kişinin tipini anlatıyormuş. Anacığım, taksiciyi tarif et dedim. Nasıl benim aklım... Ya siz taksicinin nasıl biri olmasını istersiniz? Sizi istediğiniz yere ulaştıracak, güvenli seyahat yapmasını size sağlayacak bir insan. Nasıl yapmak istediğim bir insan olabilir? İşte belirli bir amaca hizmet ediyor. Oğlum, beni bir yere ulaştıracak bir kişiyle, Tamam. beni bir zevkin hazır- doruğuna çıkartmasını istediğim kişi nasıl aynı yere o kişiyi ifade eder? Tamam, çevir. Yaz, çevir Uğurcuğum. Tamam, çevireyim. Kısa, kıvırcık saçlı, Burada iyi, sorun yok. iyi bir aile babası olduğu yönünde bir his uyandırıyor. Ne diyeceksin? Anası. İyi bir Anne. Ne? iyi bir aileden gelen bir kadın olduğunu. Bir aileden gelen. İyi bir aile babası diyorum ben. Tamam. İyi bir İyi anne. bir anne olabilecek. İyi bir aile annesi. Oğlum çok rütüklü gittik ya. Bu ne ya? Devam et. Başka ne dedin? Babacan.
Tamam. Bu da muhtemelen Anaç. anacan, anaç. Anaç. Şefkat dolu. Dolu. Oğlum dolu lan. Dolu. Tamam, onda da sorun yok. Şefkatli olsun istiyorsun. Orta yaşlı. Tamam, demek ki orta yaşlı Milf. diyorsun. Evet. Siyah gözlü. Tamam. Temiz giyimli. Tıraşlı. Emekli öğretmen. Tamam, olabilir. Eğitici bir kişilik istiyorsun demek ki. Ay. Bütün sen ne sapık sapık sorular soruyorsun bizim. Senin bu testlerin neye hizmet ediyor? Bilinçaltıymış, bilmem neymiş, neyle neyi tartışıyoruz. Evet hadi dördüne çok sabırsızlıkla bekliyorum yani. Dördüncü cevabına geleyim mi? Ay yemin ediyorum korkuyorum da sormak için. Gideceğiniz yeri söylediniz falan. Bu cevap da yasak ilişki yaşadığında aldatma esnasındaki hislerini ortaya koyuyormuş. Uzun yoldan gitti. Ben de ona diyorum ki önce neden uzun yolu tercih ettiği için sebebini sorarım. Sonra da derim ki benden daha iyi bildiği bir şey vardır derim. Bunu nasıl açıklayacaksın bu cevabı buna göre? Yani bunu kendine soruyorsun aslında. Neden aldatıyorum? Ha bu sorunun cevabını aldatırken kendime mi soruyormuş? Kendi iç dünyana Daha sorduğum sebebini soru. sorarım kendime. Niye bunu yaptığımı? Niye bunu yapıyorsun? Sonra da derim ki bir bildiğim bir şey bildiğim var vardır. ya. Ya bir bildiğim vardır Kesin de. bir bildiğim var benim. Umarım bu cevapları ben bu kağıdı saklayacağım. Tarihimi atıyorum. Tarihimi atıyorum. Şeyimi de atıyorum. Ben bu kağıdı saklayacağım anacığım. Zamanı geldiğinde eğer bir şey olursa sana veririm. Buradan kendin çıkarımlarını yaparsın. Neyse. Ne olduğumuzu ne olduğumuzu biliyordum da artık daha da emin oldum bilmeyi. Partnerinin eski sevgilisiyle arkadaş kalabilmesi gerçekten mümkün mü? Buna inanıyor musun? Yani olabilir. Kalan bilenler vardır mutlaka da. Yani işte bir eş var ama aslında elle tutulur da böyle bir gösterilir. De Mehmet'de, şeyde, Ali'de, Hasan'da, Emel'de, Ayşe'de, Nursu'ydu, çalışmıyor sanki o Gülsu'ydu ya. falan. Sayıyormuşum değil mi? Bunlar benim bildiklerim falan. Bizde çok çalışmıyor sanki o iş. Yani bilmiyorum hani sen ne diyorsun? Bence ben şey söyleyeyim. Ya bence çok çalışmıyor o durum. Neden? Yani bir dönem birlikte, Neden yani? Neden böyle çalışmadığına inanıyorsun? Neyi bizde bozuluyor? Bir dönem birlikte bir ilişki yaşadığın insanla belirli bir süre sonra Birbirinin kıçını görenden ayrıldıktan sonra iki Maya tarafın da tutmuyor. hayatına yeni birileri girecek illaki. evet tamam. O girdiği noktada işte asıl kopukluk başlıyor ister istemez. Hani ne kadar bitmiş bir ilişki de olsa bazı insanlarda, herkes için söylemiyorum tabii ki, bunu karşısını savunanlar da vardır ama çoğunlukla maalesef böyle bir Yani aslında olduğunu hissediyorum. şöyle bir şey söyleyeyim. Cevabın çoğunu herkes senin verdiğin cevabı söylüyor. Ama hani Gibi. ona inanıyoruz. Ha benim biliyorsun zaten. Hani benim var. Halen de devam eden var. Üstüne yıllarca da hani arkadaşlık, dostluk olarak da hani sürdürüp pekiştirdiğim kısımlar da var. Ama gerçekte dediğin gibi hani böyle bir ya sanki şey gibi umut ediliyor ama olmuyor. Evet. Ya bu gerçekten öyle. Şimdi ben kendi namıma da hani ifade edeyim. Ben kalabildiğim ama diyebiliyor musun ki 100 tanesiyle bir ilişki yaşadın, 100'üyle de dost kalabildin mi? Tabii ki olmuyor. Bazı ilişkiler kopuyor. Bazısı zaten birbirini görmek zaten artık katlanılmaz seviyeye geliyor. Kiminde gerçekten birbirine saygı ve sevgiyle kişiliğini ve karakterini kaybetmeden öz saygıyla birlikte birbirlerine karşı aynı şekilde hissederekten ayrılıyorlar. Arkadaşlık olarak devam ediyorlar. Dostluk olarak devam ediyor. Hatta daha da yakında olabiliyorlar. Ama işin içerisine gerçekten esprisi bir yana sanırım birbirinin götünü gören bir daha götü toparlayamıyor gibi bir şey de var. Yani maalesef bence bunun altında yatan en büyük sebep de kıskançlık.
Neden artık kıskanılacak Yani- ne kalıyor ki? Bir şey kalmıyor ki. Sonuçta fark etmiyor ya. O bir dönem Hani senin sen sahip görmeyince olduğun sanki bir şey. onlar yapmıyor mu? Ya da böyle bir dünya o hayatına devam etmiyor mu? Sen de Ediyor, hayatına. herkes hayatına sen devam yapmıyor musun? ediyor. O yapmıyor. Ne var Gözüne burada? sokmayınca rahat ediyorlar işte. Göz görmeyince gönül katlanır mantığı. Herhalde Bilmiyorum dediğin yani. gibi. Yani günün sonunda oluyor. Düşünürsen Ee, kabul etme ne yapacaksın? Maalesef ben de isterdim ki hani eski hayatımıza giren insanlarla dost kalalım ama maalesef bu herkesle çalışmıyor. Peki. Hatta çok çalışmıyor. Sen partnerinin eski eşi, eski birlikteliğiyle birlikte dost kalma durumunu nasıl karşılarsın? Ben normal karşılarım. Peki. Yani herhangi bir şey olur mu, bir şüphe veya bir yakınlıktan dolayı hiç gayet normal. Yok. Seninle olan ilişkisinden önce her sene grupça birkaç günlüğüne kampa giderdik diyor. Ne grupmuş arkadaş? Devamlı bir grup diyorum. Bir gruba taktım. Bir gruplaşma mevzu var. Aşkım sen kampı sevmiyorsun. O yüzden gelme diyor. Yine de yalnız başına gitmesine izin verir miydin? Eski partneriyle kampa gidiyor. Kampa gitmeye hazırlanıyor. Senin için zaten bir anlam ifade etmiyor diyorsun ya. Normal karşılarım diyorsun. Kampa gitmesine izin verir misin? Ne oldu? Arkadaş değişti? olmak başka bir şey, kampa tamam. gitmek başka bir şey. Senin bu kamplanalım fenomeni. Ne oğlum bir mangal yapacağız dersek gidebiliyor mu? Neden? Ya, ortada çok net bir gerçek var. Evet. Bir çeşit tatile gidiyorsun. Niye Evet. tatile gidiyorsun? Yani kamp tatil işte. Yani kamp. tatil ile baş başa vakit geçirme. Arkadaş Ama olmak- biz arkadaşken de bunu yapıyorduk. Sonra birlikteliğimiz oldu. Sonra ayrıldık. Şimdi biz bunu her yıl yapıyoruz. Düzenli bizim bir geçmişimiz var. Biz yine şey yapıyoruz. Ama birlikte sen de yaşamaya devam edin o Ama- zaman. Gidin birlikte yaşayın. ama ne ilişkimiz alakası var? ilişki yaşamıyoruz Hayır, ki. Sen sevmezsin deyip sevdiğin insanı geride bırakıyorsan Ama sıkılırız Ama sen yok. kampı. yok. Tamam peki O bir şey başka söyleyeceğim. O çirkin bir durum yani. Peki tamam. Her şekilde çirkin bence. Hayır. Saçma yani çirkin. Niye? Kampı sevmiyormuşsun sen. Sinekli, böcekli bilmem ne. Kurguda öyle. Peki tamam. Sevmeye oraya gelir misin? Bu sefer. Ben sana gelme demiyor sana. Sana diyor ki sen kampı sevmiyorsun. İstiyorsan gelebiliyorsan da. Biz sana gelmeyiz demiyor. Gider misin peki? Ben eğer gerçekten davet edildiysem giderim. Ama zaten en başta Yani sevdiğim sana... insan için onun aktivitelerine de dahil olmak için onun sevdiği şey. Her şeyi zaten aynı şeyi sevmiyor olabiliriz. Tamam. Ama sevdiğimiz şeyleri yapmak adına da birbirimize destek olmalıyız. Mesela sen kamp seviyorsun, ben sevmiyorum. Tamam. Sen seviyorsun diye ben seninle kampa gelirim. Tamam. Okey. Orada idare ederim. Sordu geldi. Sen de dahil oldun. Yani gelirsin. O zaman sıkıntı yok. Tamam. Peki kamp esnasında oturdunuz güzel herkes muhabbet ediyor. Sen de şey yaptın, sevdin. Zaten önceden belki de tanıyorsundur zaten. Boş hiç tanımadığın biriyle de hani böyle bir şey değil de muhtemelen önceden de tanışıyorsun. Sonra şöyle bir muhabbet oldu. Şey yaptı. Biz şurada bir baş başa biraz bir konuşalım dedi. Gittiler. Bozulur musun? Ya da ne geçer aklına? Eşeğin kulağına su kaçırma. Biz bir sevişip gelelim de bari. Hayır öyle. Senin nikahı. Ama yok öyle bir şey. Öyle Hayır sen gerçekten gerçekten yok. yaptırıyorsun. Eşeğin kulağına su kaçtı. Peki tamam. Ben sana açık ve net söyleyeyim öyle bir durumda ne yapacağımı. Orada herkesi bırakır basar giderim. ama sen dedin ki bize ben normal karşılarım bunların hepsini dedin. Hepsini demedim. Arkadaş olmalarını normal karşılarım. Tamam arkadaşlar birlikte etkinlik yapamaz mı? Aşkım. Bowling'e gitmiyorlar. Mekana gidip 2 bira içmiyorlar. Biz çocukluk arkadaşıyız. Yıllardan beri hep böyle bir etkinlik yapıyoruz diyor. Kız bir hayatlarında da bir dönem olmuş. Birlikte olmuşlar, ayrılmışlar. Sonra şey yapmışlar. Ne oldu hangisi? Aynısı değil mi? Aynısı değil. Bunu nasıl hala aynı olduğunu iddia edersin? Aynı değil. Sen aynı olmadığını iddia ediyorsun. Bence gayet aynı. Ya gerçekten yani anlamlandıramıyorum ya. Aynı
kefeye koymanı gerçekten anlamlandırıyor. Peki. Devam ediyorum. Yani tatile çıkmakla bir kafede oturup kahve içmek aynı mı sence? Bir şey söyleyeceğim. Ne farkı var ki? Baş ya başa, tatilde? bir köşede, bir tatile kuytuda, niye bu kadar bir kamp anlam var? alanında baş başa sohbet etmekle bir kafede oturup sohbet etmek aynı şey mi sence? Bana göre aynı. Çünkü zaten birinin mayası bozuksa kahve içmekte mi zannediyorsun ki? Maya içerisinde bir şeylik varsa, ekşilik varsa sen zannetme tatilde. Hiç. O ayrı konu. Eğer o zaman hiç onun şey de yok işte. Mevzu burada zaten çatlıyor. Sen de öyle. Peki ben konuma devam edeyim. Şöyle bir durum var. Bir insanın gözüne soka 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 değil sana Fişek gelme dedi. fişek dedi. Sana gelme dedi kampa. Ama gelme derken seni düşünerek sana gelme dedi. Ben sana yoksa kampı şey ne demedi. Şimdi yine en başı kısmını düşün. Hani yine kampa gidiyorlar. Diyor ki sana sen de gel hep birlikte gidelim diyor. Hatta sen gelirsen o da partnerini getirecekmiş. Öbür türlü biz devamlı sıkı fıkı olacağımız için hem sıkılmazsın. Biz onlar takılırken sen de onunla takılır. Partneriyle Grup takılır. yapacağız yani. Hayır Ya, öyle. Yürü git arkadaş ya Allah aşkına ya. Niye Ya canım? gerçekten Niye? eşeğin su konusu. Hayır yani biz mesela Nirvana'ya ulaştın. Niye sen böyle yapıyorsun? Şimdi biz kendi özel şeylerimizde sen de yanımızdasın. Sen atıyorum Bak, ilgi alanın çok kışkırtıcı cümleler kurup ilgi alanında. sonra onu o iğnenin deliğinden geçirip ustalıkla kıvırıyorsun. Hayır kıvırmıyorum. Kıvırıyorsun. Hiç bana burada maval okuma. Benim akrep damarlarımı kabartma. Hani Kıskaçlarımı bir şey çıkartma. Bir neydi? Diyor ki normal karşılama. Ne oldu normal karşılama? Sen Arkadaşlığı normal karşılıyoruz. Eşeğin tamam. kulağına su kaçırmayı değil. Her seferinde çıtayı yükseltiyor. Hani normaldi? normaldi aşkım. Normaldi. Sen demek ki arkadaşlık. Ya, Allah aşkına Teşekkür ya. ediyorum. Çok sağ olun. İçten duygularınızı bizlerle paylaştığınız için. Bu test değildi değil mi gerçekten? Allah'tan test yapmadım bu sefer. Teşekkür ederiz. Sorular biraz kışkırtıcı da olsa idare ettiğimi düşünüyorum ama hani bazen kendimi güzel. gerçekten çok zor tuttum yani. Amaç zaten tarafları birbirlerine sınamak. Perdenin arkasındakini söylemek. Çünkü süslü sözlerle, markalarla, vermeye çalıştığımız görüntülerle zaten onu hepimiz dışarıda görüyoruz. Bakalım gerçekten de perdenin arkasında kalbimizin derin zifiri karanlığında sakladığımız gerçekler, doğrular da böyle miymiş? Bunu da buradan görmüş olduk. O zaman İtiraflar? evet, sizden gelen itiraflar. O gece sevgilimle çok eğlendiğimiz bir randevu geçirmiştim. Eve geldiğimde hormonların da etkisiyle ona oldukça yaratıcı bir mesaj attım. Sabah uyanıp telefonuma baktığımda mesajı aslında patronuma gönderdiğimi fark ettim. Kendisi de cevap olarak bunu toplantıda detaylı olarak konuşalım yazmış. Mesajın içeriğini çok merak ediyorum. Ne kadar yaratıcı. İşte hormon var. Sabahki toplantıdan önce konuşuruz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bazı iş hayatında da hani rengi belli olmayan gri şeyler vardır. İş hayatında profesyonelliğin getirdiği çerçevede. Nedir? Öyle nedir? Profesyonelliğin getirdiği bir şeyi, duyguyu belirtmezsin. Tam böyle bir durumda böyle bir yanlış anlaşılma mesajı kuzenim yazmış. Bence o çalışmaz ya. Herhalde canım. Oradan kurtarmaz ama iyi deneme. Bence yok değil. Bunu zaten ciddiye alıp cevap vermeni beklemiyordum. Eşimle balayından sonraki ilk tatilimizdi. Bali'nin o eşsiz, sakin, insana huzur veren, uçsuz bucaksız sahillerinden birinde huzurlu bir şekilde gölgede şezlonglarda uzanırken eşim benimle ilgili neyi en çok seviyorsun dedi. Ben de boş bulundum ama hiçbir art niyetim yoktu. Sessizken çok huzurlusun, insanı mutlu ediyorsun dedim.
O da ben çok mu konuşuyorum? Benimle konuşmak seni yoruyor mu diye bir başladı. 3 saat aslında ne demek istediğimi anlatmak için dil döktüm. Ama yine de başarılı olamadım. Alt tarafı seni huzurlu ve sakin görmek insanı rahatlatıyor demek istemiştim. Halen kıvırdığımı düşünüyor. Ben suçsuzum Adem Baba. Sen bana inanıyorsun değil mi? Ben sana inanıyorum hocam. Ben Vallahi, inanmıyorum. Vallahi ben sana. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bence kıvırmış gerçekten ya. Hiç boşuna Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? hikaye anlatmasın bize yani. Kıvırmış işte. Çok güzel kıvırmış ama. Yani Kabul bak, ediyorum. şimdi Güzel kıvırmış. Kıvırmayı bir şey bir kenara bırak. Şu bir doğru ama. Biz ayemler bazen gerçekten direkt düz bir şekilde ifade ediyoruz. Böyle çok böyle dolambaçlı bir ifade, duygularımızı zaten dile getirmemiz şey değil. Olanımız da zaten şair, yazar, bir sanatkar oluyor. Onun dışındakiler zaten hani direkt gerçekten ifade ediyoruz. Öyle çok böyle bir dallandırıp budaklandırmaya çalışmıyoruz. Zaten karşı tarafta şey var. Çünkü o kadar biz kendimiz o kadar bir şey dolandığı zaman uçuyor kafada. Ne diyordum ben oluyoruz yani, anladın mı? O yüzden düz söylüyoruz. Bence gerçekten de ben inanıyorum da, şaka demiyorum. Hani o huzurlu o şey ifade etme. Ama siz o kelimelerin anlamında yani bir kelime söylersin, bakarsın lügata değil mi? Onun ilk anlamı. Çoğunlukla da en fazla kullanılan anlamıdır. Ama onun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı mecazi ve diğer anlamları da vardır. Siz o lügattan gerçekten 22. anlamı buluyorsunuz ve her kelimenin o farklı anlam şeylerini çıkartınca ulan diyorsunuz ki, işte ben de bir Havva'nın gözünden baktığım zaman böyle deyince de ya haklı hissettiriyorsun. Gerçekten de öyle. Hatta ben burada da Adem arkadaşımıza da şey yapıyorum. Muhtemelen o tepkiyi karşılayınca ya ben böyle mi demişim ya? Gerçekten şimdi anlatınca böyleymiş gibi çıkıyor. Ben de inanıyorum gerçekten ama gerçekten baksana diyor ki sessizken çok huzurlusun demiş. Şimdi Sessizken çok huzurlusun. Bak huzurlusun diyor işte. Gerçek yani, çünkü öbür türlü zaten ben sana çok konuşuyorsun veya şey yapsam ya da az konuş falan derim yani. Gerçekten sessizken çok huzurlusun dediğin zaman onun o huzurundan tatmin olduğumu ve sen burada hani bu sessiz ortamda, bu sessizken çok huzurlusun. Ben inanıyorum. Gerçekten de bunu söylediğini. ucu açık cümleler, yarım yamalak cümleler kurup sonra Onu biz siz kurmuyoruz. Onu biz ucu kurmuyoruz. açık bir cümle. Nasıl? Çok net. Nasıl da sessizken çok huzurlusun, insanı mutlu ediyorsun. Evet. Bunu neyin ucu açık? Sessizken demek ne demek? Evet. Konuşmuyorken demek. Tamam da bunun ucu Bunun açık. başka Net. ilk anlamı ne? Sessizkenin ilk anlamı ne? Madem ilk anlamlardan bahsediyoruz ya, ilk anlamı ne? Çok huzurlusun. Okey. Sessizken ne demek? Evet. Konuşmazken demek. Evet. Susarken demek. Evet. Değil mi? İlk anlamı bunlar. Evet. Sen susarken çok huzurlusun. Tamam. Beni de bu mutlu ediyor. Demek ki konuşmam seni rahatsız ediyor. Hayır. İki, sen iki, diyorum dört ama ben fotoğraf demiyorum ki. Bak, sessizken çok huzurlusun diyorum. Tamam. Ben de en çok sevdiğin şey ne diyorsun? Sessizken huzur veriyorsun demiyorum ki mesela. Deseydin haklıydın. Sana katılıyorum, kazandık. Hayır. Huzurlusun. Tamam, okey. Evet, huzurlusun diyorum. Tamam, Huzurluyum demiyorum. Tamam. Bu da beni mutlu ediyor değil mi? Senin huzurlu olman beni mutlu ediyor diyorum. Tamam. Demek ki sen kendi kendine çok konuştuğun zaman kendini de negatif enerjiyle doldurup yorabiliyorsun. Yorulunca da enerjin düşüyor. Enerjin düşünce de... Ya sen çok iyi laf evrisisin. Ama buradan dönmez bu. Bu buradan dönmez. Ademciğim, ben sana katılıyorum. Katılmıyorum. Haklısın. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde açıklamışsın. Bakma bunlara Kıvırıyorlar. bir Çok güzel şekilde kıvırıyor. tutuyorsun. Mert bu konuda gerçekten master degree. Çok güzel kıvırıyor. Ya. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biraz kışkırtıcı, biraz da zorlayıcı bir bölüm oldu. Arada bir tansiyonumuz yükseldi ama. Sizin yükseldi. Evet. Zız diyorsunuz da değil yani. Tansiyonum yükseldi biraz diyeceksin. Kızdırıyorsun. Yo, gayet de kızdırmak için oynamadım ki. Değil mi? Bizim Bence amacımız kızdırmak için Adem ve oynadılar. Havva'dan bu yana adlı programımızda aklımıza takılan, sorulmamış sorulara ses verebilmek, öğrenilmek istenilen cevapları öğrenmek, karanlık, zifiri karanlık olan aydınlatılmamış yerlere biraz olsun ışık hüzmesi tutmak. Amacımız bu.
Tabii ki eğlencemiz olacak. Tabii ki kışkırtmamız olacak. Ama aslında hiçbir amacımız birbirimizi üzmek değil. Yok. Birbirimizi kırmak asla değil. Bu yüzden de siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin bu yolculuğumuzda, bu maceramızda bizlere eşlik ettiğiniz için her anımızda değerli yorum ve beğenilerinizle her bölümümüze destek verdiğiniz için de tekrardan ayrıca hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ve bu bölümün altına da yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Yaptığınız her yorumla çarşamba günü yapacağımız çekilişle anı yastığımızı hediye etmeye devam edeceğiz. Galiba sezon sonuna kadar da her bölüm. Evet, yorumlarımız biraz az olabilir ama Serap'ın dediği gibi güzel bir lafı var. Çok hoşuma gidiyor. Yorumların az olması bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Gerçekten de biz yolumuza devam ediyoruz. Biz eğlendiğimiz bir işi yapıyoruz. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur bizlerle birlikte. Biz bundan tatminiz. Bundan haz alıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Gelecek haftaki bölümde de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.